Benden uzaklaşma. Senden uzaklaşamam. Çünkü seni fazlasıyla seviyorum. Öpücüklerini o kadar çok özledim ki. O zaman beni daha sık öp. Alya taşındıktan sonra hayatları resmen değişir. Ancak Cihan kendini uzaklaştırmaz ve yakın kalmak için her fırsatı değerlendirir. Dışarıdan yapılan anlaşmaları bozmadan, aynı zamanda onlarla bağını koparmadan, Alya ve Deniz'i görmek için her türlü bahaneyi kullanır. Alya'nın Meryem'e yardım etme kararını desteklediği hastanedeki bir konuşmanın ardından, haber vermeden tekrar daireye gelir. Gelişi yeni yere alışamayan ve odasını beğenmediğini açıkça söyleyen Deniz ile bağlantılıdır. Cihan bunu onunla vakit geçirmek ve ortamı değiştirmek için bir fırsat olarak kullanmaya karar verir ve birlikte odayı yenilemeyi önerir. Odayı boyamaya başlarlar ve daha sıcak ve rahat hale getirmek için parlak sarı bir renk seçerler. Alya eve döndüğünde onları bunu yaparken bulur. İlk başta durumun kendisi karşısında şaşırır, ancak bu şaşkınlık hızla sevince dönüşür, çünkü koşullar ne olursa olsun Cihan'ı yanında görmek onun için önemlidir. Yalnız kaldıklarında, duygularını artık kontrol edemezler. Korumaya çalıştıkları mesafe, birbirlerine olan ihtiyaçlarını daha da artırmıştır. Cihan ona doğru bir adım atıp onu öper. Alya onu itmez çünkü o da aynı duyguları hisseder. Daha sonra ne yapacaklarını konuşurlar. Alya bu ayrılığın kendisi için çok zor olduğunu ve sürekli onun yokluğunu hissettiğini açıkça itiraf eder. Cihan da aynı duyguları yaşadığını gizlemez. Aynı zamanda Boran ile yüzleşmelerinde onlara yardımcı olabilecek ve Deniz'in velayet meselesini daha da yakınlaştırabilecek önemli bilgiler bulduğunu paylaşır. Bu yakınlaşma anına rağmen tekrar temkinli davranmak zorunda kalırlar. Cihan gereksiz şüpheye yol açamayacaklarını anlayarak daireden ayrılır ve malikaneye döner. Ancak ertesi akşam durum tekrar değişir. Alya ve Deniz oğlanın tanıdık yerini özlemesi ve en azından kısa bir süreliğine geri dönmek istemesi nedeniyle malikaneye gelirler. Orada geceyi geçirirler ve normalde Alya oğluyla birlikte olmalıdır. Ancak Cihan onunla tekrar birlikte olmanın bir yolunu bulur. Kendini kötü hissediyormuş gibi yapar, bu da Alya'nın tepki vermesine neden olur. Onun için endişelenir ve gerçek nedeni tahmin etmeden onunla birlikte odaya gider. Orada durumunu abarttığını ve her şeyin yolunda olduğunu itiraf eder. Bu davranış Alya'yı sinirlendirir, çünkü bunu bir aldatmaca ve manipülasyon girişimi olarak algılar. Ayrılmaya çalışır ancak Cihan durumun daha da kötüleşmesine izin vermez. Yaptıklarını açıklar ve onu uzaklaştırmamasını rica ederek, sadece orada olmasının kendisi için önemli olduğunu açıkça belirtir. Yavaş yavaş duyguları yatışır. Davranışının nedenini anlar ve çatışmayı sürdürmez. Sonunda onunla kalır ve bu an, tüm sınırlamalara ve zorluklara rağmen birbirlerinden vazgeçemeyeceklerinin ve vazgeçmek istemediklerinin bir başka teyidi olur. Alya ve Cihan sürekli baskı altında oldukları için çok özledikleri huzuru ve yakınlığı en azından kısa bir süreliğine de olsa hissetmeye çalışarak geceyi malikanede birlikte geçirirler. Onlar için bu zaman güçlerini yeniden kazanmak ve iç dengelerini korumak için bir fırsat haline gelir. Ancak durumun zaten değişmeye başladığından ve yakında daha da karmaşık hale geleceğinden henüz şüphelenmezler. Aynı dönemde Boran herkesi aynı anda etkileyecek yeni bir adım hazırlamaktadır. Sadakata tehditler kullanarak baskı yapar ve Meryem'i malikaneye getirip orada yaşamaya zorlar. Bu karar tesadüfi değildir, çünkü amacı gerilim yaratmak ve Cihan ile Ali arasındaki güveni sarsabilecek yeni bir çatışma çıkarmaktır. Meryem'in malikanede görünmesi tam bir sürprizdir. Hem Cihan hem de Alya onu böyle bir yerde ve böyle koşullar altında görmeyi beklemezler. Varlığı yanlış anlaşılma riskini yarattığı ve ilişkilerini etkileyebileceği için durum hemen gerginleşir. Cihan Meryem'in malikanede kalması fikrini desteklemediğini hemen açıkça belirtir.
Ancak her şeyin artık kendisine bağlı olmadığını ve bazen koşulları dikkate almak gerektiğini fark eder. Ek gerilimden kaçınmak ve kıskançlık veya şüpheye yol açmamak için geçici olarak bu durumdan uzaklaşmaya karar verir. Alya'nın güvenini korumak ve Meryem'in ortaya çıkmasının aralarında bir çatışma nedeni olmasına izin vermemek onun için önemlidir. Alya ise onun sözlerini sorgulamaz ve ona güvendiğini göstererek son kararı ona bırakır. Sonunda Cihan gerilimi azaltmasına olanak tanıyan bir seçeneği tercih eder. Malikaneyi terk etmeye ve Alya'nın yaşadığı aynı evde konaklamaya karar verir. Aynı zamanda dikkat çekmemek ve Boran'a yeni eylemler için ek nedenler vermemek için, kararını gereksiz yere duyurmadan, reklamını yapmadan bunu yapar. Alya Cihan'ın artık orada olduğunu öğrendiğinde, rahatlamasını ve sevincini gizlemez, çünkü zor koşullarda bile birbirlerine yakın kalırlar. Aynı zamanda bu durum içsel kaygısını da dindirmez, çünkü böyle bir durumun Bora'nın öğrenmesi halinde yeni bir tepkiye yol açabileceğini anlar. Cihan yakın gelecekte Bora'nın dikkatinin zaten ortaya çıkmaya başlayan diğer sorunlara odaklanacağını açıklayarak bu korkuları azaltmaya çalışır. Durumun yavaş yavaş Bora'nın kontrolünden çıktığını ve bunun da daha güvenli hareket etmeleri için bir fırsat yarattığını açıkça belirtir. Böylece yeni zorluklarda bile Cihan ve Alya birbirlerine yakın kalmanın ve aralarındaki olayları kontrol altında tutmanın bir yolunu bulurlar. Bu dönemin olayları Cihan ve Alya arasındaki resmi mesafenin sadece dışsal olduğunu ve ilişkileri üzerinde gerçek bir etkisi olmadığını bir kez daha doğrular. Değişen koşullarına ve zorunlu ayrılıklarına rağmen, birlikte olma fırsatları aramaya devam ederler ve bu buluşmalar onlar için sadece duygusal olarak değil, aynı zamanda Denise için bir aile duygusunu korumanın bir yolu olarak da gerekli hale gelir. Davranışları çocuğun güvenliği için gerekli olandan daha fazla başkalarının kurallarına uyum sağlamaya artık hazır olmadıklarını gösteriyor. Aynı zamanda bu ikili gerçekliğin dışa dönük ihtiyat ve içe dönük yakınlık, her ikisini de yavaş yavaş yorduğu açıkça ortaya çıkıyor. Birlikte olma fırsatı gerilimi anında hafifletiyor, ancak bundan sonra kısıtlamalara geri dönmek zorunda kalıyorlar ki bu da duygusal baskıyı daha da artırıyor. Bu duygular ve dikkatli davranma ihtiyacı arasında denge kurmak zorunda kaldıkları bir kısır döngü yaratıyor.